Arkamda gördüğünüz bu yer atomları ışık hızında çarpıştıran CERN ve şu an kapısına kilit vurulmuş durumda. Kontrolü mü kaybettiler? Yoksa tehlikeli bir şeyleri mi tetiklediler? Eyvah, kara delik ürettiler diyen de var. Paralel evrene kapı açtı diyen de. Çünkü burada yapılan iş oyun değil. Işık hızına yaklaşarak parçacıkları tokuşturup evrenin ilk anlarının sıcaklığını yeniden yaratıyorlar. Böyle bir güç olunca aklımıza ister istemez felaket senaryoları geliyor. Bilim insanları bu döneme long shot diyor. En ince ayrıntısına kadar planlanmış bir süreç bu. Peki her şey planlıysa bu canavarı neden durduruyorlar? Bakım yapıyoruz demeleri işin aslında kılıfı. Asıl amaç makineyi çalıştırdıklarında öyle bir güce ulaşmak ki bugüne kadar olan bütün kuralları duvara toslatmak. Çünkü elimizdeki sistem koskoca evrenin sadece %5'ini açıklayabiliyor. Geriye kalan kısım tam bir muamma. Tek amaçları o %95'lik kısmın küçük bir parçasını yakalayıp ortaya çıkartmak. İşte korkutucu olan kısım tam olarak bu. Gücü o kadar çok arttırıyorlar ki teorik olarak gizli boyutları tetikleme ihtimalleri doğuyor. Yani o dalga geçtiğimiz paralel evren muhabbeti adamların bilerek sınırlı zorladığı bir şey. Bu adamların en büyük sorunu kayıp enerji. Atomları aşırı yüksek seviyelerde dolaştırdıklarında çıkan enerjinin bir kısmı aniden yok oluyor. Nereye gidiyor bu enerji? Teoriye göre bizim göremediğimiz o gizli boyutlara sızıyor. Düşünsene, CERN'ün içinde bir boyut çatlağı açılıyor ve enerjin oraya sızıyor. Peki ya o çatlak genişlerse bu tarafa ne sızabilir? Kimse yüksek sesle konuşmak istemiyor ama geri açıldığında belki bunun yanıtını bulabiliriz. Yok canım, koskoca bilim insanları riske girer mi diyebilirsin. Ama Stephen Hawking bile zamanında uyarmıştı. Yüksek enerjilerle oynamak evrenin dengesini kararsız hale getirebilir. Yani tek bir yanlış hesap uzay zamanı devirecek bir reaksiyon başlatabilir. Peki bu insanlar bu ihtimalleri bilmiyorum. Biliyorlar ama durmuyorlar. Çünkü insanoğlunun bilinmeyene duyduğu merak her zaman korkusundan ağır bastı. O kapalı kapılar sessizce o büyük düzene adım atmak için bekliyor. Peki neyi değiştirmek için kapattılar? Buna El-Haşşi diyorlar. Kulağa sevimli geliyor. Ama arkasındaki anlam şu: enerjiyi kat kat arttırıp içeride küçük bir cehennem simülasyonu yaratacaklar. Enerji katlandıkça bugüne kadar doğada hiç bulamadığımız garip parçacıkların ortaya çıkma ihtimalini arttırıyorlar. Yani adeta o Pandora kutusunu aralamaya çalışıyorlar. Peki CERN bu felaket senaryolarını neden göze alıyor? Çünkü sınırları zorlamazsanız liderliği bir günde kaybedersiniz. CERN yarışta yalnız değil. En büyük tehdit Çin'den geliyor. CERN'ü gölgede bırakacak dev bir çarpıştırıcı inşa etme peşindeler. CERN duramaz. Girdiği bu 3-4 yıllık uzun kapanış dönemi rakiplerini geride bırakacak o güç artışına hazırlık. Ve bunu ilk kez yapmıyorlar. 2008 yılında LHC ilk kez çalıştırıldığında Almanya'da ve Amerika'da davalar açıldı. Dilekçelerde aynen şöyle yazıyordu: kara delikler kontrolden çıkacak ve dünyamızı birkaç saat içinde yutacak. Ve bu sadece bu insanların paranoyası değildi. Alman fizikçi Otto Rösler'in hesaplamalarında bir kara deliğin dengede tutulmazsa 50 ay içinde dünyayı yutabilir diye iddialar oluştu. 50 ay. Bunu diyen internet trolü değil, gerçek bir bilim insanıydı. Fakat CERN durmadı. Makineyi çalıştırdılar. Ve sonra ne oldu sence? Hiçbir şey. Sen hala bu videoyu izliyorsun. 2012'ye geldiğimizde ise CERN tam tersine tarihe geçecek bir şey buldu. Higgs bozonu. Yani tanrı parçacığı dedikleri şey. Ve ilginçtir, aynı yıl Maya takvimi de dünyanın sonunu işaret ediyordu. Kıyamet gelmedi ama insanlık tarihin en önemli keşiflerinden biriyle geldi. O gün 2012'de sadece bir parçacık bulmadılar. Göremediğimiz evrenin gerçeklerinin bir parçasını yakaladılar. İşte devrimler böyle gelir. Önce bir risk alırsın, sonra evren sana ödülünü verir. Peki yeniden kapatıp ne arıyorlar bunlar? Birincisi, karanlık madde. Evrende gördüğümüz her yıldız, her gezegen aslında kütlenin sadece küçük bir kısmı. Geri kalan algılayamadığımız ama kütle çekimiyle varlığını belli eden bir şey var.
kendi kuralları olan paralel bir madde dünyası. İkincisi süpersimetri. Tanıdığımız her parçacığın henüz hiç görmediğimiz bir ikizi olması gerekiyor. Bulurlarsa dünyayı yeniden yazacaklar. Ve en çok kafa karıştıran üçüncüsü ekstra boyutlar. Bizim bildiğimiz uzunluk, genişlik, yükseklik ve zaman. Bu 4 boyut dışında saklı, çok küçük gizlenmiş başka boyutların var olabileceği. Yani şu an kapıya kilit vurulmuş görülse de içeride insanlığın algısını bir kez daha değiştirecek bir şeyin peşindeler. Ve her seferinde aynı formül işliyor. Önce korku, sonra kontrollü bir risk. Sonra da tarihi değiştiren bir keşif. Bu parçacıkları yakalarlarsa insanlığın seviyesi nereye gelecek? Gelecekte tamamen yeni bir enerji kaynağının kapısını aralayabiliriz. Tıpkı bir zamanlar nükleer enerjiyi çözmemiz gibi. Şu an sadece teorik bir potansiyel bu. Süpersimetriyi bulursak 4 temel kuvveti tek yapı altında birleştirecek her şeyin teorisine bir adım daha yaklaşırız. Sadece elektromanyetizmayı anlamamız bile bütün modern teknolojiyi doğurduğunu düşünürsek, kuvvetleri birleştiren bir teorinin bugün hayal bile edemediğimiz teknolojilerin temelini atabileceğini söyleyebiliriz. Ekstra boyutları kanıtlarsak ise işte o zaman gerçekten bilim kurgu denilen sınırı aşıp geçiyoruz. Çünkü ekstra boyutların varlığı kuantum kütle çekimi denen 100 yıldır çözülemeyen bir bilmeceye çözüm sunuyor. Yani özetle bu kapının arkasında insanlığın önündeki büyük duvarlardan biri yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Tarih bize şunu gösterdi. Her seferinde bu tür bir eşiği açtığımızda ardından gelen teknolojik sıçrama o dönemin insanının hayal bile edemeyeceği kadar büyük oluyor. Elektriği bulan adam bugünkü telefonu tahmin edemezdi. Belki de şu an kapısına kilit vurulan bu tünelin arkasında bizim için aynı senaryo bekliyor. Korku hikayeleri her zaman daha çok tıklanır. Biliyorum ama gerçek şu. CERN'ün kapısına vurulan bu kilit bir sonun değil, bir yükselişin hazırlığı. İnsanlık bilinmeyenin eşiğine her geldiğinde aynı korkuyu yaşadı. Ateşi ilk yaktığımızda, atomu ilk parçaladığımızda, her seferinde o korkunun ardından dünyayı değiştiren bir şey geldi. Şimdi kapılar kapalı ama birkaç yıl sonra o kapılar yeniden açıldığında belki de karanlık maddeyi ilk kez göreceğiz. Belki evrenin saklı boyutlarına ilk kez dokunabileceğiz. O gün geldiğinde ilk haberi buradan benimle alabilirsin. Bu hikayeye katıl. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Benden kanalıma abone olun. Egomu tatmin edin. Lütfen 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 lütfen. Tarz şeyler beklemeyin. Burası öyle bir yer değil. Kanalıma abone olun. Lütfen 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 lütfen. Egomu tatmin edin. Lütfen lütfen lütfen. Ben sadece bizim gibi delilerin bu sistemi çözmek için beraber bir topluluk kurmasını bekliyorum. Size söz veriyorum. Zod bu simülasyonun açıklarını çözecek. Ve CERN'ün o gizli dehlizlerine elbet bir gün girecek. O gün geldiğinde sizleri de yanımda görmek istiyorum. Bu serüvende bana yoldaş olduğun için teşekkür ediyorum. Daha yeni başladım ama hepinizin ayrı ayrı yerini şimdiden not etmeye başladım. Ve alta yorum yazan herkesi listeme dahil ediyorum. İleride eğer videolarımda isminizle sizi çağırırsam, sen yoksan ben yine de ilerlemeye devam edeceğim. Ama sen yoksan bu kurguyu yapmamın, bu videoyu çekmemin hiçbir manası yok. Ben Zod. Bir sonraki simülasyon açığında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.